Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Kına videolarımda en çok aldığım sorular bu kına saçıma hangi rengi verir ya da şu rengi istiyorum nasıl bir kına uygulayabilirim şeklinde. Bu sorulara cevap vermek kolay değil tabii ki. Çünkü kınanın vereceği sonucu aslında saçın kendisi belirler. Saçın kalınlığı, saçın kendi rengi en çok etki eder. Bunun için size en iyi cevabı vermek için ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir uygulama geldi. Herkesin kendisinin evde yapabileceği ve kendi sorusuna kesin cevabı alabileceği bir uygulama. Çünkü şöyle fırçaya gelen saçlarımı biriktirmeye başladım. Bunlar bir iki gün saçınızı fırçaladığınızda aşağı yukarı biriken saçlar. Saçları fırçadan güzelce alıyorum. Temizliyorum fırçayı ama saçları atmıyorum. Saçları böylece bir poşette biriktirdim. Gördüğünüz gibi bayağı bir saç birikti. Sanırım bu bir aydan fazla bir birikme. Aynı zamanda annemin kesilmiş saçlarını kullanacağım. Ve çoraplara ihtiyacımız var. Giymediğiniz eski çoraplarınızı kullanabilirsiniz bunun için. Biraz fazla saç biriktirmişim sanıyorum. Biraz ayırıyorum. Şimdi bu saçlara kına uygulayacağız. Daha önceden yoğurmuş olduğum kına var burada. Tabii kınayı dinlendiriyoruz. Kına videolarımda görmüşsünüzdür. Saça uygulayalım kınayı. Benim saçım zaten koyu bir saç ama sürekli kına sürdüğüm için daha da güzel bir renk alıyor ve daha koyu oluyor her zaman. Her zaman soruyorlar saçlarım boya mı diye. Hiç boya yok saçımda. Kınayla böyle güzel bir renk elde etmek mümkün. Güzelce uygulayalım. Diğer gelen bir soru ise neden yumurta ve zeytinyağı koyduğum kına karışımlarına. Bunlar saçı beslemek ve korumak amaçlı. İyice sürelim her tarafına. Kınayı yoğurduktan sonra bekletmek de çok önemli. Tabii ki kına uygulamalarında mutlaka eldiven takmayı unutmayın. Biliyorsunuzdur zaten. Çünkü kına elleri çok çabuk boyuyor. Evet, şimdi çorabın içine yerleştiriyorum bunu. Bu şekilde. En az 5-6 saat bırakıp dinlendireceğiz. Rengini iyice vermesi için. Hatta akşam sürüp sabah yıkarsanız çok daha iyi olur. Çok daha güzel verir saçını. Evet, bu da anneciğimin saçı. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamen beyaz. Çok da güzel bir renk açıkçası. Şimdi ona da aynı şekilde kına uyguluyoruz. Tabii ki esas amaç burada hangi renk olacak değil, ancak uygulamayı göstermek. Ancak yine de iki farklı renkte uygulamak istedim. Bu arada biraz da fikriniz olmuş olur. Beyaz saçlar için nasıl sonuç olur göreceğiz. Biraz daha uygulayalım. Her tarafına mümkün olduğu kadar sürmeye çalışalım.
Saçlarınıza uygularken de mutlaka diplerinden iyice uygulayın ki hem dipler de kapanmış olur hem de kına kafamızın derisi içinde çok güzel, sağlıklı, iyi gelen bir karışım. Evet, bunu da çorabın içerisine yerleştiriyorum. Ve 5-6 saat bekliyoruz. Şimdi bekledikten sonra kınaları yıkayarak akıtalım saçlardan. Gördüğünüz gibi lavabonun içerisine 2 tane kap yerleştirdim. Çoraplar, saçlar çorapların içinden de kayar diye düşündüm. Kayıp gitmesi tabii hem lavaboya tıkayacak hem de bizim esas amacımıza ulaşamayacağız öylece. Mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde durulamaya çalışıyorum. Etrafa sıçrıyor tabii bu arada. Onları hemen birazdan temizlemek lazım. Evet, ikinci defa duruluyorum. Tabii yine yıkarken de eldiven takmayı unutmayın. Kısa bir işlem de olsa yine de elleriniz boyanacaktır. Evet, bakın şöyle gayet koyu görünüyor yine. Durulamaya devam ediyoruz. Tabii normalde kafamızdayken yıkayıp akıtmak daha kolay oluyor. Bir şampuan da yeterli olabilir. 2 defa da yapabilirsiniz. Saçın kabın içinde saç var mıdır diye lavaboya dökmüyorum. Bunları birazdan tuvalete dökeceğim. Yine iyice yıkamaya çalışıyorum bu şekilde. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz, desteklediğiniz sürece yeni videolar yapmaya devam edeceğim. Herkesin kendisini uygulayabileceği ve kendisi açısıyla ilgili kesin cevabı alabileceği bir şey. Umarım işinize yaramıştır bu şekilde. Ayrıca sadece kına için değil, boya için de uygulayabilirsiniz bunu. Tabii yine her iki uygulamada da eldiven takmayı ihmal etmeyin. Hatta boyada yani belki fırça yardımıyla falan yıkayın, bilmiyorum. Boya belki daha zararlı olur elleriniz için. Ya da iyi eldivenler kullanın. Şimdi diğerini de yıkadım.
Evet, sonuçlara bakalım. Ben de merak ediyorum açıkçası. Evet, birincisi anneciğimin saçı. Kına çok iyi akmamış gördüğünüz gibi çorabın içerisinde. Ancak sonuç bence çok güzel. Çok güzel bir kestane, açık kestane rengi olmuş. Yani birinci sürüş için çok güzel bir renk açıkçası. Altın sarısıyla açık kestane arası. Bu saç üzerine direkt bir hafta sonra tekrar uygularsanız çok güzel bir sonuç olur. Şimdi kendi saçıma bakıyorum. Bunun da kınası iyi akmamış. Evet, daha da koyu bir renk tabii ki her zaman olduğu gibi ama çok güzel bir renk olmuş. Yani böyle dolaşacağını bilseydim çoraptan çıkarırdım açıkçası yıkarken. Gayet dolaşmış saç. Özel, özellikle benim saçım. Çok güzel bir renk olmuş. Gördüğünüz gibi beyaz saçın üzerine. Hani bakır renklerini nasıl yaparım diye soranlara da bu arada biraz cevap olmuş oldu. Bir hafta sonra tekrar uygularsanız çok güzel olur. Evet, benim saçımda da gayet güzel olmuş yine. Çok güzel koyu bir renk. Umarım siz de uygular, yani bundan sonra sorularınıza cevap olmuş olur. Uygularsınız. Kolay bir uygulama. Saç kesmeye gerek yok. Riziko almaya gerek yok. Kendi imkanınızla evinizde az miktarda bir kına karışımı yapabilirsiniz. Yumurta ve zeytinyağının rengi etkisi yoktur. Sadece karışımlar, hangi karışımlar var? Onlar önemli. Dediğim gibi akşamdan sürerseniz sabaha kadar kalırsa çok daha güzel olur sonuç. Şimdi çok fazla uzun kalmadı. Ama yine de en azından beyaz saçtaki için bir fikir vermiş oldu. Kına dışında yemek videolarımda da görmek isterim sizleri. Videolarımda görürüz, buluşmak üzere diyeceğim. Yakında da yeni bir kına videom gelecek zaten tekrar. Bakın gerçekten çok hoş oldu bu renk. Diğer videolarımda da görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.